Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Davet fıkhı derslerimize devam ediyoruz kardeşler inşallah. Geçen hafta yeni bir konuya başlamıştık. Davet ve davetçide bulunması gereken özelliklerden. Demiştik ki davetçinin hitabeti düzgün olmalıdır. Yani davetçi bir kavme hitap ederken onlara nasıl hitap edeceğini bilmelidir demiştik. Böyle kısa geçen dersimizle alakalı bir hatırlatma yapalım. Ondan sonra inşallah bu haftaki konumuza geçelim. İlk olarak kardeşler hatırlarsanız davette hitabet niye önemlidir? Bunu anlatmıştık. Demiştik ki Allah Azze ve Celle Beni İsrail üzerinden biz Müslümanlara bir şey öğretiyor. Diyor ki وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlara güzel söz söyleyin. Yani her türlü sözü söylemeyi Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. İnsanlara diyor güzel söz söyleyin. Dedik güzel söz söylemek nedir? Hitabet sözü güzel kılma sanatıdır. Yani bir sözü güzel yaptığınız zaman, güzel bir şekilde söylediğiniz zaman bu hitabet olmuş olur. Normal şartlarda bu gerekli olduğu gibi dedik. Fakat Musa Aleyhisselam'ın kıssasından biz davetçiler için bunun bir mecburiyet olduğunu öğreniyoruz. Nasıl? Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a işte git insanlara davet yap dediğinde Musa Aleyhisselam dönüp Allah Azze ve Celle'ye dedi ki وَاَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْسَحُ مِنِّي لِسَانًا Ya Rabbi dedi, kardeşim Harun'u da benimle beraber gönder. Niye? Çünkü onun dili daha fasihtir. O daha güzel konuşmasını bilir. Şimdi biz buradan anladık ki bir insan birilerini Allah'a davet ederken hitabeti iyi bilmesi lazım. İnsanlara nasıl hitap edeceğini iyi bilmesi lazım. Ki Musa Aleyhisselam bundan ötürü peygamber olmasına rağmen kendiyle beraber Harun Aleyhisselam'ın da peygamber olmasını istemiştir. Bunun için bir parantez açtık kardeşler. Dedi ki her hoca hatip olacak diye bir kaide yoktur. Yani bir insan ilmi iyi olabilir ama toplumlara hitap edebilmek için yanında iyi bir hatip bulundurabilir. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi kendi hitap etmez, yanındaki hatibe öğretir, yanındaki hatip insanlara hitap eder. Ta ki insanlarla davetin arasına kötü konuşma gibi bir perde koymayalım diye. Şimdi geçen hafta kardeşler hatırlarsanız demiştik ki iyi bir hitabetin bazı özellikleri var. Yani neler bizde bulunduğu zaman iyi bir hatip olabiliriz diye bazı özellikler zikretmiştik. Hatırlarsanız eğer geçen dersimizden mesela hatibin muhataplarını tanıması demiştik. Hatibin insanların anlayacağı şekilde tane tane konuşması ve önemli yerlerin altını çizmesi diye geçen dersimizde bunları anlatmıştık. Şimdi özellikle kardeşler, özellikle yani geçen derste anlattığımız hatibin kendisine muhatap aldığı toplumları tanıması hitabetin en temel meselesidir. Yani bu gerçekleştikten sonra ondan sonra zikrettiklerimizin hepsi fer'dir tabiri caizse. Çünkü hatırlarsanız demiştik hatip doktor gibidir. Nasıl ki doktorun hastasını tedavi edebilmesi için önce hastalığı teşhis etmesi lazım. Yani hastasını tanıması lazım. Hakeza hatip de böyledir. Yani doktor bedeni hastalıkları tedavi eder, hatip manevi hastalıkları tedavi eder. Doğal olarak karşısındaki toplumu iyi tanıması lazım ve ona göre hitap etmesi lazım. Daha da hani toplumu tanımadığınızda başınıza nasıl bir musibet açarsınız? Bir örnek de anlatayım size. Daha önceki derslerimizde bir hadis anlatmıştım size hatırlarsanız. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir genç geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben zina yapmak istiyorum bana müsaade et. Bu kadar açık. Ey Allah'ın Resulü zina yapmak istiyorum bana müsaade et. Peygamber dedi ki ey falan birinin senin annenle bunu yapmasını ister misin? Ey Allah'ın Resulü kim böyle bir şey ister? Peki bacınla, halanla, ablanla, teyzenle tek tek saydı. En son döndü adama dedi ki senin zina yapmak istediğin kadın ya birinin annesidir, ya birinin bacısıdır, ya birinin halasıdır, ya birinin teyzesidir. Yani nasıl sen kendin için bundan razı değilsen, hakeza başkaları için de razı nasıl sen kendin için bunu istemiyorsan başkaları için de isteme dedi Aleyhisselatü Vesselam ona. Şimdi burada Peygamberimiz ne yaptı kardeşler? Muhatabını çok iyi tanıdı. Onların namus konusundaki hassasiyetini bildi, bunu kullandı ve bir genci yapacağı bir fuhşiyattan alıkoydu. Şimdi bu hadisi öğrenen biri Avrupa'ya gitmiş, Avrupa'da davet yapıyor. İngiliz'in birine başlamış şey anlatmaya, din anlatmaya. Neyse anlatmış, çocuk demiş ki yani ben Müslüman olacağım ama
benim bir sorunum var demiş. Şimdi benim bir kız arkadaşım var. Evlenmeye yanaşmıyor demiş. Evliliğe ne gerek var? Evlilik gereksiz bir müessesedir diyor. Hayat arkadaşı olalım, bu şekilde yaşayalım diyor. Şimdi sen de bana diyeceksin zina haramdır. Nikah olmadan siz bir arada bulunamazsınız. Ben bundan ötürü Müslüman olmam demiş. Bu arkadaş da tutmuş ona demiş ki sen böyle bir şeyin kendi annenle yapılmasını, kendi bacınla yapılmasını ister misin? O da very good demiş. Güzel. Yani hani bir problem yok bunda. Yani adam batılı. Batılı için böyle bir sorun söz konusu değil. Yani hani kızı bir başka erkekle beraber olmuş. Annesi bir erkekle arkadaşlık yapmış misal. Adamın kültüründe böyle bir sorun olmadığı için adama bunu söylediği zaman adam eğer mesele buysa hani bana bunu sor, benim için sorun yok demiş. Benim için olabilir. Şimdi davetçi insan, bakın bu davetçi peygamberin hadisini öğrendi. Yani elinde davet yapacak malzeme var. Güzel. Fakat davet yapacağı malzemeyi doğru yerde kullanamadı. Yani muhatabını tanımadığı için hatta yani eminim hani kıssanın sonrasını bilmiyorum ama o adam orada afallamıştır. Yani ondan sonra söyleyeceği tek bir kelime dahi kalmamıştır. Onun için kardeşler davet yaptığımız kitleleri iyi tanımamız gerekiyor. Eğer bu din Allah'ın dini ise bizim yaptığımız davet de Allah'ın dinine taraftar kazandırma daveti ise bunu da bu işin bir ibadeti, bir parçası olaraktan düşüneceğiz. Ve içinde bulunduğumuz toplumu, toplumun örfünü, nasıl toplumu etkileyebileceğimizi bunları düşüneceğiz. Üzerinde tefekkür edeceğiz ki bir şeyler bulabilelim. Şimdi bu hafta inşallah 2-3 madde daha zikredeceğiz. Hani iyi bir hitabetin gerektirdikleriyle alakalı olarak da. Dördüncü bir madde ise kardeşler, hatibin anlattıklarını hissetmesi. İnsanlarla iletişim içerisinde olan hatibin anlattıklarını hissetmesi ve bunu muhataplarına hissettirmesi gerekir. Yapılan araştırmalar, insanların sözün kendisinden %10, ancak söyleyenin beden dilinden, yani anlatma şeklinden %60 etkilendiklerini göstermiştir. Allah Resulü bir konuyu anlattığında onu hisseder. Öyle ki anlattığı konuya göre ses tonu ve yüzünün rengi değişirdi. Hadis, bu kısmı hadis okuyorum. Hutbeye çıktığı zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, öfkesi artar. Sanki heyecanlı düşman üstünüze sabah ve akşam saldırmak üzeredir diye haber vererek bir orduyu uyarırmışçasına konuşurdu. Bu İmam Müslüm'ün sahabeden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbeleriyle ilgili aktarmış olduğu bir rivayettir. Yani sahabe diyor ki Peygamber hutbe verdiği zaman ihmarrat aynahu, gözleri kızarırdı. Ve ala savtuhu, ve onun sesi yükselirdi diyorlar misal. Niye kardeşler? كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ صَبَّحَاكُمْ وَمَسَّاكُمْ. Sanki bir orduyu uyaran bir uyarıcı gibi sabah akşam düşman üstünüze geliyor dermiş gibi insanlara konuşurdu diyorlar. Ve sahabe de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbelerinden ciddi anlamda etkilenirlerdi. Yani demek ki bir hatip topluma anlattığı meseleyi kendisi hissederse ve bu hissettiklerini de insanlara hissettirirse eğer insanlar onun sözünden daha fazla etkilenirler. Şimdi bugün mesela yapılan birçok araştırma kardeşler, insanların söylenen sözden %10 dolaylarında etkilendiğini, fakat karşıdakinin beden dilinden, yani hareketlerinden, yüzünün şeklinden, mimiklerinden, el kol hareketlerinden %60 etkilendiklerini gösteriyor. Yani bir insan eğer söylediği şeyleri hissediyorsa, kendi diline yansıyan şeyleri kalbinde o da hissediyorsa, bu onun bedenine yansır. Yani yüz şekline, ses tonuna, gözüne, yüz mimiklerine yansır. Ve karşıdaki insan da bunu gördüğü zaman ondan etkilenir. Yani söyledikleri ona hayatında etki eder. Fakat anlatmış olduğu konuyu hissetmeyen bir insan, içine bunu yani içindekini dışına yansıtamayan bir insan, karşıdakine sadece %10 oranında etki edebilir ki zaten %10 oranında bir etkinin bir insanı çekip çevirmesi mümkün değildir. Onun için birilerinden mesela davet yapacağız, tevhidi anlatacağız, şirki anlatacağız, örnek veriyorum. Onlara işte vahyi anlatacağız, ittibayı anlatacağız kardeşler. Evvela bizim bunu kendi içimizde hissetmemiz gerekir. Böyle bütün zerrelerimize kadar anlattığımız konuyu özümsememiz gerekir. Bunu hissetmemiz gerekir. Ondan sonra karşımızdaki insanlara aktarmamız gerekir. Şimdi mesela adam diyelim ki karşıdakine bir şeyler anlatıyor. Yani hayat memat meselesini anlatıyor. Yani karşıdakine mesela bunca yıldır senin üzerinde bulunmuş olduğun şey batıldır. Senin üzerinde bulunduğun hak değildir. Ve sen ateş ehlisin. Bunu anlatıyor adama. Sanki böyle şey hani
böyle bir doğu felsefesinden mutluluk bukleleri sunuyor gibi. Böyle sakin, sessiz, sesini kendi duyacak şekilde. Karşıdaki adam meselenin ciddiyetini anlayamaz ki. Yani sen bu kadar sükunet içerisinde ona bir şeyler anlatırsan adam şöyle düşünür. Herhalde bu bir ev temizliği gibi. Hani bir mahallenin temizliği yapılması gerekir. Birileri temizliği yapmamıştır. Bundan dolayı da mahalle kokmuştur. Herhalde bu bana bunun gibi bir mesele anlatıyor der. Ama siz anlattığınız konunun ehemmiyetini önce kendi içinizde hissederseniz, yani mesela şöyle düşünün kardeşler. Mesela diyelim sizin karşınızda bir adam var ve yan tarafında bir su çukuru var. Yani ayağını attığı takdirde suya basacak ve pantolonu kirlenecek. Böyle bir adamı nasıl uyarırsınız? Hemşerim derseniz bak yanındaki suya dikkat et. Belki söylemezsiniz bile misal. Ama bir de bir adam düşünün. Arkasında içinde alevler olan bir çukur var ve adam çukurun kenarında. Bir adım daha atsa adam ateşin içerisine düşecek. Şimdi böyle bir adamı şöyle uyarılabilir misiniz mesela? Hemşerim bak yan tarafta ateş var. Bir adım daha atsan yanıp kül olacaksın diye. Böyle bir uyarı çeşidi olmaz. Yani bunu gördüğünüz zamanki heyecanınız, paniğiniz, adamı kurtarmak için göstereceğiniz o çabayı adam anlar zaten. Sizi duymasa bile beden dilinizden, halinizden çok ciddi bir tehlikede olduğunu anlar. Şimdi siz de karşınızdakine bir şey anlatırken meselenin ehemmiyetini, meselenin önemini önce kendi içinizde hissedeceksiniz. Ateşin kenarındaki adamı eğer siz suyun kenarındaki adam gibi uyarırsanız, suyun kenarındaki adamı da ateşin kenarındaki adam gibi uyarırsanız meseleleri Allah bullak edersiniz birbirine. Onun için kardeşler önce biz hissetmeliyiz, ondan sonra karşımızdaki insanlara hissettiğimizi hissettirmeliyiz ki iyi birer davetçi olabilelim inşallah. Bu konuda özellikle yani böyle yan bilgi olması babından söylüyorum. Mesela bazı ailelerde bazı çocukların hani problemleri oluyor. Yani işte aile bu problemi düzeltmek istiyor. Tabii problemi düzeltmenin yolu biliyorsunuz kardeşler. Yani dayaktır, bağırmaktır, çağırmaktır, hakaret etmektir. Bunlar problem düzeltme yolu değildir. Bunlar sadece problemi katlar. Başka bir faydası yok. Problem düzeltmenin yolu konuşmaktır. Yani alırsınız çocuğunuzu karşınıza, konuşursunuz. Babaya işte diyelim eğitmenler diyorlar ki çocuğunla konuş. Hani onun problemini anlat. Adam gidiyor eve pijamalarını giyiyor. Çekyatın üzerine 1.80 uzanıyor. Ondan sonra çocuğu da çağırıyor. Gel bakalım buraya diyor. Sen okulda şöyle yapmışsın falan. Şimdi bu çocuğa senin ne faydan olacak? Yani sen daha kendin meselenin ehemmiyetini hissetmemişsin ki mesela. Veya işte çocuğu bakkala götürürken öyle arada, parka götürürken arada yol arasında öyle aklına hani şimdi çocuk da şöyle hissediyor. Bu araya sıkıştırılacak bir meseledir. Babam da annem de bunu araya sıkıştırdı. Yani annem bir taraftan yemek yapıyor misal. Bir taraftan da bak oğlum bir daha böyle bir şey yapma. Hocalarını çok üzmüşsün falan. Çocuk şöyle düşünüyor. Hani bir yemek neyse yemek olmazsa kahvaltılık yersin. Herhalde benim yaptığım da böyle bir şey diyor. Yani hani bu kadar araya sıkıştırılmış bir mesele. Ama siz çocuğunuzdaki problemleri önce kendiniz hissederseniz yani ben oğlumu nasıl kurtarabilirim, ne yapabilirim diye. Sonra onu bir adam gibi ona değer vererek karşınıza alır ve bu hissettiğinizi ona hissettirebilirseniz en böyle aymaz, en haylaz çocuklar bile Allah'ın izniyle problemlerinin farkına varıp zaman içerisinde kendilerine çeki düzen verirler inşallah. Umudumuz bu yönde. Sorularla muhataplarının dikkatini çekmesi. Bu da 5. madde. İyi bir hatip ders arasında, konuşma arasında, davet arasında güzel sorular sorarak karşısındaki insanların dikkatini çeker. Onların zihnini hazır hale getirir. Okuyorum kardeşler. Soru sormak muhatabın zihnini konuya hazırlar. Dağılan dikkatlerin bir noktada toplanmasına yardımcı olur. Özellikle muhataba cevap vermesi için fırsat verilip sonrasında cevaplanan sorular en faydalı olanlarıdır. Kur'an-ı Kerim'de birçok mesele soru sorularak anlatılmıştır. Kim sorusu 56 defa, ne sorusu 46 defa, nasıl sorusu 33 defa, hangi sorusu 30 defa, nedir sorusu 19 defa, neden sorusu 15 defa, niçin sorusu 11 defa varit olan soru kalıplarındandır. Allah Resulü müşriklere yaptığı genel davette de, Müslümanlara yönelik yaptığı özel davette de bu metodu kullanırdı. Mesela müşriklere yaptığı davete örnek, ey Abdülmuttalib oğulları, ey Fihr oğulları, ey falan oğulları, ne dersiniz? Size şu dağın eteğinden bazı atlıların çıkıp baskın yapacaklarını söylesem, bana inanır mısınız? Diye soru soruyor onlara.
Hakeza Müslümanlara yaptığı davette de aynısı geçerli. Bir gün diyor ki sahabe, bana öyle bir ağaçtan haber verin ki Müslümana benzesin. Yaprakları hiç dökülmesin ve her an meyve verip dursun. Orada bulunanlar filan ağaç falan ağaç diye tahminde bulundular. Ben diyen İbni Ömer, hurma ağacıdır demek istedim. Sonra Resulullah o hurma ağacıdır diyerek kendisi açıkladı diyor. Şimdi bakın kardeşler, insanoğlu zihni çok çabuk dağılır. İnsanoğlu zihni çok çabuk dağılan bir varlıktır. Yani siz birini karşınıza aldığınız zaman ona diyelim 10 dakikalık bir konuşma yapacaksanız Allah'ın rahmet ettikleri müstesna kalan çoğunluk 2 dakika sizi dinler, 8 dakika başka şeylerle meşguldür. Hele özellikle bizim neslimiz, yani bu televizyon veyahut da teknoloji nesil dediğimiz nesil, bunlar zaten mesela bugün bir küçük çocuk düşünün kardeşler, bir çizgi film izlediğinde 1 saat içerisinde 3000-4000 ayrı resim karesi görüyor. 1 saat içinde zihnin 3000-4000 parçaya bölündüğü bir çocuğun 1 saat dikkatini sabit bir şeye vermesi mümkün değildir. Yani bu çok zor olan bir şeydir. Ve zaten kafirlerin yapmak istediği de budur. Hani bizim çocuklarımızı öyle bir hale getirmek istiyorlar ki düşünemesin. Aklını bir şey üzerinde toparlayamasın. Zihni sürekli dağılsın diye. İstedikleri şey de budur zaten. Şimdi diyelim ki bizim karşımızda bir şey var. Hitap ettiğimiz bir kesim var. Biz dedik iyi bir hatibin birinci özelliği nedir? Karşısındaki insanları tanıması gerekir. Şimdi ben biliyorum ki bu nesil kafirlerin de oynamasıyla zihni allak bullak olan, bir şey üzerine dikkatini toparlayamayan bir nesildir. Şimdi ben karşıma aldım bunu. Peki anlatmam gereken şeyi 10 dakika nasıl anlatacağım? Soru sorarak. Siz her soru sorduğunuzda zihni dağılan insanların zihnini tekrardan toparlar ve onların sizinle beraber konuyu düşünmesine yardımcı olursunuz. Özellikle sorduğunuz sorularda karşı tarafa cevap verme hakkı tanırsanız ve o cevap verdikten sonra iyice konuyla bütünleşirse, siz de ondan sonra sorunun cevabını söylerseniz, Allah'ın izniyle o zaman meramınızı karşıdakine daha iyi anlatabilirsiniz. Bunun için en güzel örneğimiz kimdir? Aleyhisselatü vesselam'dır. Bakın ondan önce Kur'an. Yani birçok konuyu Kur'an bize soru sorarak öğretiyor. Mesela diyor ki, vahiy ile alakalı anlatıyor. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Şimdi içimizde Allah'ın doğru sözlü olduğuna dair şüphesi olan var mı? Yok. Peki Allah niye böyle bir cümle kullanıyor kardeşler? Dağılmış zihinleri toparlamak için, konuyla bütünleştirebilmek için. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Allah hükmedenlerin en hakimi değil midir? Misal. Şimdi bunda şüphe mi var? Şüphe yok. Fakat soru sorarak zihinler ve dikkatler bir noktaya toplanmış oluyor. Misal. Veyahut da peygamber ilk defa müşriklere davet yapacak. Herkes toplanmış bir araya. Kendi aralarındaki konuşmayı kesmek için, dikkatlerini kendi üzerine çekebilmek için şu dağın arkasında atlılar var. Size saldıracaklar desem bana inanır mısınız? Oradaki insanlar evet diyorlar. Biz hiçbir zaman senin yalan söylediğini duymadık. Biz senin yalan söylediğini tecrübe etmedik. Ama bu arada herkesin dikkati toplanmış oldu. Yani acaba Muhammed ne anlatacak? Aleyhisselatü vesselam diye pür dikkat peygamberi dinlerken kendinizi Allah'ın azabından koruyun o zaman dedi. Onlara asıl mesajı verdi. Veya sahabenin arasında oturuyor misal. Şöyle diyebilir peygamber. Mümin o kimsedir ki her daim insanlara fayda sağlar. Anlatmak istediği şey bu. Hurma ağacını biliyor musunuz hurma ağacını? Biliyoruz ey Allah'ın Resulü. Hurma ağacı neyse mümin de odur. Her daim insanlara faydalıdır diyecek. Ama Aleyhisselatü vesselam böyle demiyor. Bana öyle bir ağaç söyleyin ki diyor, hiçbir zaman yaprağını dökmesin. Onun misali Müslümanın misali gibidir. Biri işte sidir ağacıdır diyor, biri işte meşe ağacıdır, biri çam ağacıdır. Herkes bir şey söylüyor. En son Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki o hurma ağacıdır. Fakat bu arada bütün dikkatleri de topladı. Acaba neymiş bu? Acaba Peygamber ne diyecek Aleyhisselatü vesselam diye insanların dikkatini bir araya topladı. Ve ondan sonra da Aleyhisselatü vesselam söyleyeceğini söyledi. Birilerine davet yaparken kardeşler soru kalıpları hazırlayacağız. Muhatabımızın dikkatini çekecek ve sorduğumuz zaman onun düşünmesini sağlayacağımız soru kalıpları hazırlayacağız. Davet esnasında bunları soracağız. Bunları söyleyeceğiz ki insanlar bizimle beraber düşünüp konuyla bütünleşsinler. Çünkü zihni dağınık bir insana sizin mesajınızı ulaştırmanız mümkün değildir böyle bir şeyin olması. Ama bu konuda karşı tarafın zihnini toparlayabilirsek Allah'ın izniyle anlatmak istediğimizi anlatmak da daha kolaylaşmış olur.
6. maddeyi anlatıyorum kardeşler. Anlatılan konuyu misaller ile kolaylaştırmak. Anlatılan konuyu misaller ile kolaylaştırmak. Örnek ve misal eğitimde çok önemlidir. İslam'ın en temel meseleleri dahi örnek üzerinden anlatılmıştır. Örnekler soyut meseleleri somut hale getirir ve insanların daha iyi anlamasını sağlar. Allah göklerin ve yerin nurudur. Şimdi örnek veriyoruz. Bakın Allah Kur'an'da nasıl misal vermiş. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun örneği içinde çırak bulunan bir kandil yuvası gibidir. Çırak bir cam içindedir. Cam sanki inci gibi bir yıldızdır. O doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Onun yağı neredeyse kendine ateş dokunmasa bile ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna iletir. Allah insanlar için örnekler vermektedir. Allah her şeyi bilendir. Allah birbirleriyle çekişen birçok ortakların sahip olduğu bir adam ile yalnız bir adama ait olan bir köleyi örnek vermektedir. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'adır. Hayır. Fakat çoğu bilmiyor. Bakın kardeşler, siz bir davetçi olarak karşınızdaki insana bir şey anlattığınızda ona kelimeler aracılığıyla bir şeyler anlatıyorsunuz. Kelimeler aracılığıyla bir şeyler anlatıyorsunuz. Yani sizin anlattığınız her şey tabiri caizse soyut bir şey. Adamın onu anlaması biraz zor. Hele idraki biraz düşük, okumamış veya düşünmemiş bir insansa sizin anlattıklarınızı anlaması neredeyse mümkün değildir. Fakat siz anlattığınız meseleye dair güzel bir örnek bulursanız, sonra anlatacağınız meseleyi de örnek üzerinden anlatırsanız, karşınızdaki insanın meseleyi anlaması ve meseleyi idrak etmesini kolaylaştırırsınız. Bakın, Kur'an'da ve sünnette İslam'ın en önemli meseleleri örnek üzerinden anlatılmıştır. İslam'ın en önemli meseleleri örnek üzerinden anlatılmıştır. Nur suresinden okumuş olduğumuz ayete dikkat edin kardeşler. Allah kendini örnek üzerinden anlatmış. Allah azze ve celle kendini dahi, zatını dahi örnek üzerinden anlatmış. Nasıl bir örnek üzerinden anlatmış? Allah azze ve celle bir lamba düşünün. Lambanın içinde bir kandil düşünün. Sürekli yanıyor diyor. Ne doğunun ne batının ağaçları onun yangınının kaynağı değildir. Onun ateşinin kaynağı değildir. İşte Allah'ın nuru da böyledir diyor. Yani Allah'ın bir şeye ihtiyacı yoktur. Allah aydınlatmak istediğinde, Allah ışıklandırmak istediğinde, nurlandırmak istediğinde Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bunu ne üzerinden anlatıyor kardeşler? O zaman elektrik yok. Şu anda benim bu anlattığım örnek sizin için bir şey ifade etmiyor. Yani hiçbir şey ifade etmiyor. Ama o zamanki insan için çok şey ifade ediyor. Nasıl? Şimdi düşünün, o zaman elektrik denen bir şey yok. Hayat akşam olduğunda ne üzerinden devam ediyor? Lamba üzerinden devam ediyor. Yani bu gaz lambaları dediğimiz, işte yağ lambaları dediğimiz lambalar üzerinden devam ediyor. Şimdi yağ bulmak mesele, gaz bulmak mesele, onu tutuşturmak mesele, cam bulmak bambaşka bir mesele. Yani o zaman cam dediğin şey senin çok değerli. Şimdiki gibi cam fabrikaları yok. Yani hani böyle seri cam üretimi yapsın. Bir tane camı bir usta bir senede yapıyor zaten. Onu da varsa paran al bakalım alabiliyorsan. Allah azze ve celle onlara diyor ki sizin için en büyük sorun nedir akşam olduğunda? Işık. Işık için en büyük problem ne? Kaynak. Yani ışığın sürekli olabilmesi için kaynak bulamıyorsunuz. Mesela düşünün diyor, bir ışık olsa ve lambanın içinde olsa, krallarda olduğu gibi ve bu yaksız yanıyor olsa. Yani Arap hani böyle bir şey olabilir mi diyor. Böyle bir şey olsa daha ne ister ki insan? Yağ koymadan kendi kendine yanan ve sürekli olan bir ışık. İşte benim misalim de budur diyor Allah azze ve celle. Ben sürekliyim, ben varım, hayatın kaynağıyım ve olmam için de hiçbir şeye ihtiyacım yoktur diye. Bunu araba bir örnek üzerinden anlatıyor. Allah tevhidi anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevhid nedir, şirk nedir? Ki İslam'ın en temel meselesi budur. Tevhid ve şirk meselesi. Bunu ne üzerinden anlatıyor kardeşler? Okumuş olduğum Zümer suresindeki ayeti gördünüz. Bunu köle örneği üzerinden anlatıyor. Hiç diyor, tek sahibi olan bir kölenin misaliyle birden fazla sahibi olan bir köle bir olabilir mi? Şimdi Arap'ın hayatının değişmezlerinden bir tanesi ne kardeşler? Köle. Kölelik sistemi onların hayatının bir parçası. Ve bütün Arap şunu biliyor. Bir kölenin bir tane efendisi olur. Bir köleye 2 tane kişi efendilik yapmaya kalksa düzen allak bullak olur. Hiçbir iş yerine gelmez. Allah azze ve celle de onlara diyor ki sizin tek bir tane ilahınız var, o da benim. Hem beni dinleyeceksiniz, hem Lat'ı, hem Menat'ı, hem Uzza'yı,
hem Ebu Cehil'i, hem Velid'i, hem Utbe'yi böyle olmaz diyor Allah Azze ve Celle. Bir sen kölesin, kulsun ve senin bir tane efendin var, o da benim. Benimle beraber başkalarını dinlemeye başladığın anda yeryüzü fesada uğrar diyor. Tevhidin en can alıcı noktasını Allah Azze ve Celle misal üzerinden anlatıyor. Onun için kardeşler, bugün toplumlara davet yapan Müslümanların da şurada zaten yazdığım 2 tane örnekte bulunması gereken özelliğe dikkat edin kardeşler. Açık ve insanların hayatının bir parçası olan şeyden insanlara örnek vermeleri gerekir. Çünkü sizin verdiğiniz örnek karşı tarafından bilinmiyorsa, anlaşılmıyorsa vermiş olduğunuz örnek, mesela örnek veriyorum. Ben diyelim size cenneti anlatacağım. Dedim ki size, kardeşler dedim, böyle bir yaz günü düşünün. Hava çok sıcak, buzluktan çıkmış buz gibi bir mango önünüze geldi falan. Hepiniz bana böyle bakardı çünkü mangoyu bilen yok ki içimizde. Yani mango nedir? Mangoyu, şimdi aynısını bir Mısırlı'ya anlatsan adamın gözleri açılır. Cennet demek öyle mi? Hani böyle sıcak bir yaz gününde buzluktan çıkmış bir mango misal. Senin için bir şey ifade ediyor misal. Şimdi sen örnek veriyorum. Diyelim ki bir çocuğa bir şey anlatacaksın. Diyelim ki Avrupalı bir çocuğa desen ki böyle koşturmuşsun, yorulmuşsun. İşte tam evine gelmişsin, annen ekmeğin üzerine salçayı sürmüş veya çikolatayı sürmüş sana vermiş. Çocuk böyle bakar. Yani çünkü çocuk için bir şey ifade etmiyor sizin verdiğiniz örnek. Ama sen ona, annen sana bir hamburger hazırlamış veya bir pizza yapmış desen çocuğun gözleri açılır. Aynısını bir doğulu bir çocuğa söylediğinizi düşünün. Sen yorulmuşsun, koşturmuşsun. Tam eve gelmişsin, annen sana hamburger yapmış. Şimdi çocuk hamburger denen şeyi bilmiyor zaten. Yani senin söylediğin çocuk üzerinde etki etsin. Onun için verdiğimiz örneklerin açık olması lazım. Birincisi. 2, toplumun hayatının bir parçası olması lazım. Mesela bunu pratikleştirelim kardeşler. Şöyle ki, bizim toplumumuzun değişmez parçalarından bir tanesi nedir? Aile yapısıdır. Aile. Yani bizim için belki en önemli meselelerden bir tanesi ailedir. Toplum için söylüyorum. Namus mefhumu, aile mefhumu. Siz nasıl ki Allah araba, dinin en önemli meselesini köle örneği üzerinden anlatmışsa, siz bugün diyelim babanızı aldığınız karşınıza, babanıza din anlatacaksınız. Baba dediniz. İnsanın 2 tane efendisi olmaz. Hem devletin emirlerini, hem Allah'ın emirlerini, hem camide hocanın emirlerini, böyle din olmaz. Örnek baba dedin. Şimdi senin bir kölen var misal. İşte sen bir taraftan emrediyorsun, amcan bir taraftan emrediyor. Baban öyle bakar sana. Çünkü baban köle denen şeyi görmemiş misal. Ama siz babanıza baba, senin bir tane eşin var. Annem hem seni dinleyecek hem amcamı dinleyecek deseniz o zaman jeton düşer babada. Yani 2 tane kaynaktan birden emir alınmaz. O adamın hayatının parçası aile anlayışıdır, namus mefhumudur. Sizin vereceğiniz örneğin de bunun üzerinden olması gerekir. Onun için kardeşler, davetçi olan kardeşlerimiz yaşamış oldukları toplumlara göre, mesela kırsal kesimde yaşayan insanların tarladır, tarlada çalışmadır, işte mevsimlerdir, mevsimlerin insanlar üzerindeki etkileridir. Bunlar üzerinden örnekler vermesi lazım. Şimdi diyelim ki köyde kalan bir insana hayvanlar aleminden bir misal verseniz çok güzel anlar. Yani sizin ne anlatmak istediğinizi çok ama çok güzel anlar. Ama aynısını şehirdeki adama anlatsanız, şehirdeki sokakta kedi görmüş, gökyüzünde kuş görmüş. Başka da hayvan tanımaz zaten. Doğal olarak sizin anlattığınız bütün örnekler onun için çizgi film gibidir. Yani hiçbir şey ifade etmez. Mesela burada aslında benim anlatmak istediğim temel konu şudur. Örnek vereceğimiz zaman kardeşler, örneklerimizi düşünmemiz gerekir. Örneklerimizin orijinal olması gerekir. Yaşadığımız bölgeye uygun olması ve karşımızdaki insanların hayatlarından bir parça olması gerekir. Şimdi Bursalı adama fındık tarlasından örnek versen olmaz. Karadenizli'ye de şeftali tarlasından örnek versen olmaz. Ne o onu anlar, ne de o onu anlar. Doğru mu? Gidip Adanalı'ya işte sen nedir adı? Buğdaydan anlatsan anlamaz adam. Sen ona pamuktan anlatacaksın bir şey anlatmak istiyorsan. Yani sözün özü herkese kendi bölgesinden örnekler bulup dinin en önemli meselelerini onun üzerinden insanlara şey yapmamız lazım. Onun üzerinden insanlara anlatmamız gerekir diyelim. Burada son bir konumuz var kardeşler. Onu da konuşup inşallah zaten dersimizi bitireceğiz. Şimdi hitabet dedi ki iyi hatip olmak davet için gereklidir. Bunu anlattık. Daha sonra dedi ki iyi bir hatip olmanın bazı özellikleri var. 6 tane madde zikrettik. Kısa kısa davetçi olan insanların bunların üzerinde çalışması gerekir dedik.
Asıl mesele ise şudur. Davetçilik dediğimiz şey kardeşler, doğuştan gelen bir özellik olabileceği gibi sonradan kazanılabilecek de bir şey aynı zamanda. Yani mesela bir insan, ben insanlara hitap edemiyorum, ben insanlara davet yapamıyorum, bundan dolayı da benden davetçi olmaz dememelidir. Bazılarına hitabet Allah vergisidir. Yani çocukluğundan Allah Azze ve Celle onu ona vermiştir ve bunu kullanır. Ama bazı insanlarda bu yoksa sonradan öğrenilmeyecek bir şey değildir. Hitabet nasıl öğrenilir kardeşler? 2 tane yöntem söyleyeceğim ben size. Önünüzdeki kağıtlarda da yazıyor zaten. Bunlardan biri, uslubunu beğendiğiniz, hitabetinden razı olduğunuz bir hatibi takip etmektir. Bakın taklit etmektir demiyorum ha. Başka birini taklit etmeye kalkarsanız ortaya çok komik bir görüntü çıkar. Çünkü Allah hepimizi başka bir fıtratta yaratmıştır. Kul kullun ya'melu ala şakiletihi. De ki her insan kendi şekli üzere amel eder. Kendi üzerinde bulunduğu fıtrat üzere amel eder diye Allah her birimizi bir fıtrat üzere yaratmış. Siz birini taklit etmeye kalkarsanız ortaya çok komik bir görüntü çıkar. Çünkü o odur, siz sizsiniz. Ama takip ederseniz, metot kapmaya çalışırsanız, uslup elde etmeye çalışırsanız Allah'ın izniyle iyi bir hatibi düzenli takip etmek insanın hitabet yeteneğini yapar. Hitabet yeteneğini geliştirir. İkincisi ise kardeşler, ikinci bir mesele. Şimdi ben bunu pratik olarak yapan ve konuşmayı bilmiyor diyeceğimiz seviyeden çok güzel bir şekilde kendini ifade edecek seviyeye çıkan insanlar gördüm. O da şudur. Her gün günün belli bir vaktini ayırıp mesela yarım saat, 45 dakika Türkçesi düzgün olan bir kitap elimize alıp bir sayfayı, 1,5 sayfayı karşımızda bir kitle varmış ve biz onlara hitap ediyormuşuz gibi tonlamalara, virgüllere, imla kurallarına dikkat ederek okumak. Bu şekilde insan düzgün cümle kurmayı, düşüncelerini daha net ve daha düzgün şeylerle, cümlelerle ifade etmeyi öğrenebilir. Bu biraz uzun soluklu bir çalışma. Belki 6 ay sürebilir, belki 5 ay sürebilir. Fakat eğer Allah'ın dinine davet ediyorsak, ister bu genel davet olsun, İslam dışı milletleri yaptığımız davet olsun, ister Müslümanların içinde yaptığımız hususi davet olsun, bu bir gerekliliktir. Ve bu bizde yoksa, bunu elde etmek için mutlaka çalışma yapmak gerekiyor. Dediğim gibi 6 aylık, 7 aylık böyle bir çalışma yapılırsa ve hatta bu birine kontrol ettirilirse aynı zamanda, yani ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, konuşmayı bilmiyor diyebileceğimiz 2-3 kelimeyi bile söylediğinde ne anlattığı anlaşılmayan bir kardeşimizin böyle bir yöntemle yani 1 ay, 2 ay, 3 ay devam ettikten sonra yavaş yavaş düzeldiğini, uzun bir zamandan sonra da gayet güzel kendini ifade ettiğine ben bizzat kendim şahit olmuşumdur. Bunu yapabiliriz. Hususen şu noktaya dikkat çekmek istiyorum kardeşler. Bazı şeyler bizden geçmiş olabilir. Fakat bütün derslerde vurguladığım gibi çocuklarımız için henüz geç değildir. Eğer çocuklarınızın düşündüklerini güzel bir şekilde ifade etmesini istiyorsanız çocuklarınıza vakit ayırıp onlarla güzel bir şekilde konuşun. Çocuklarınıza vakit ayırıp onlarla güzel bir şekilde konuşun. Geçen gün bir tane abinin evinde otururken yanımızda da böyle 3,5-4 yaşında bir arkadaşımız var. Küçük bir arkadaşımız. Şimdi bu öyle bir konuşuyor ki abi en son dedi ki ya hocam bu kaç yaşında? Yani 10 yaşında çocuk gibi konuşuyor. Çünkü çocuk meramını anlatıyor. Ben de 4 yaşında dedim. Yani 3,5 bilemedim 4 yaşında. Maşallah dedi ya ne kadar güzel konuşuyor. Ya ne kadar güzel kendini ifade ediyor. Ben de aileyi tanıdığım için dedim çünkü bunun annesi sürekli bu çocukla konuşuyor. Yani bunun annesi sabırlı bir ablamız. Eğitim konusunda başkalarına da örnek gösterdiğimiz bir ablamız. Çocuğunu bir büyük adam gibi değer veriyor. Çocuğunun karşısına alıyor, çocuğuyla sohbet ediyor, onunla ilgileniyor. Bakın kardeşler, sizler çocuklarınızın iyi bir davetçi olmasını, düşüncelerini güzel ifade etmesini istiyorsanız çocuklarınızı karşınıza alıp çocuklarınızla bir adam gibi güzel güzel konuşmanız gerekiyor. Şimdi işte örnek veriyorum. Mesela evlerde babalar ve annelerin çocuklarla konuşma tarzı nasıldır? Hadi oğlum, hadi yavrum falan. Böyle bir çocuktan hatip çıkmaz zaten. Bundan ancak futbol taraftarı çıkar. Yani sürekli kendisiyle hadi oğlum, hadi yavrum, hadi la, hadi bakayım falan, hadi lan, gel lan, git lan denilmiş bir çocuk olsa futbol taraftarı olur. Ama iyi bir hatip, ne söylediğini bilen bir davetçi olması mümkün değildir. Ama biz çocuklarımızı karşımıza alıp onlarla düzgün cümleler kurarak,
onlarla böyle dikkatli bir şekilde ve bunu da Allah'ın dinine yaptığımız bir hizmet olarak düşünün. Onlarla konuşursak Allah'ın izniyle kardeşler, bizden geçen şeyler çocuklarımız için geçmiş olmaz. Onlara en azından geleceğe hazırlamış oluruz diyelim. Allah Azze ve Celle bizlere kendi dinine güzel bir şekilde davet etmeyi nasip eylesin. Bizleri, çocuklarımızı, çevremizdeki Müslümanları kendi dinine davet eden halis, muhlis İslam davetçilerinden eylesin. Allahümme amin. Davet fıkhı dersimizle alakalı, hitabetle alakalı söyleyeceklerimizi burada bitirdik. İnşallah haftaya başka bir maddeyle davet dersimize tekrardan devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşler ben şöyle kısa bir duyuruda da bulunayım inşallah. Bu hafta soru cevap yapmayacağız. Soru cevap faslını yapmayacağız inşallah. Yani dersimiz burada bitmiştir. Onun için çıkmak isteyen kardeşlerimiz çıkabilirler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.